Hanımlar beyler, Yemek.com stüdyosuna hoş geldiniz. Yaklaşık 3 yıldır ne zaman bir kurabiye yapsam yorumlarda Ferhat Şef'im bize mamul yap, bize mamul yap. Mamul nasıl yapılır bize anlat dediniz. Ben de bu Ramazan'ı tercih ettim. Hem bayram sofranıza taşıyabilirsiniz hem uzun süre saklayabildiğiniz için aylarca bir kavanozun içerisinde bu muhteşem kurabiyeyi tüketebilirsiniz. Ama yine yorumları duyar gibiyim. Şefim bizde o tepsi hemen bitiyor. Hadi hamuruyla başlayalım. Çok özel püf noktaları vereceğim. Tarif çok basit ama püf noktalarına dikkat. Önce kuru malzemeler. 2 su bardağı irmiğim var. Bakın hepsini ayrı ayrı koydum ki bardakları tam görün diye. Eğer ki bardaklarınız böyle değilse kendi bardaklarınıza göre bu ölçüleri oranlayın. 1 su bardağından yaklaşık 1 yemek kaşığı fazla unum var. Bu tarifin olmazsa olmaz malzemesi 1 yemek kaşığı dolusu mahlep. İnstant maya kullanıyoruz içerisinde çok az. Yarım çay kaşığı kadar. Eğer ki normal maya kullanacaksanız 1 çay kaşığı kadar kullanabilirsiniz. Birazdan süt de ekleyeceğim. Eğer ki normal maya kullanacaksanız öncesinde ılık sütün içerisinde mutlaka kabarmasını bekleyin. Mayamızı da ekledik. Hafiften güzel bir şekerli tat gelsin diye de 2 yemek kaşığı normal silme pudra şekeri ekliyorum. Şeker hamur kısmında opsiyonel. Çünkü içerisinde muhteşem tatlılıkta bir hurma dolgusu yapacağız. Hurmanın tatlılığı bana yeter diyorsanız hamurunda şeker kullanmayabilirsiniz. Çünkü zaten çıktıktan sonra da üzerine yine pudra şekeri serpebileceğiz. Öncesinde kuru malzememizi iyice karıştırıyorum. Tüm o maya, pudra şekeri, mahlep, un ve irmiğin iyice birbirine geçtiğini görelim. İçerisinde varsa topak mutlaka ezelim. Kuru karışımımız hazır. Şimdi sıra geldi sıvılara. Sütümüz ılık ve tereyağımızı eriteceğiz. Bu tereyağdan sade yağ yapacağız. Bunu daha öncesinde ıspanaklı börekte de göstermiştim. Şimdi tekrar dikkatlice izleyin. Tereyağı önce erittik, sonrasında üzerinde oluşan tüm beyaz o süt katmanını güzelce toparladık. Elimizde tertemiz sıvı yağ gibi bir yağımız kaldı. Yine aynı bardağı kullanıyorum bakın. Evinizde sade yağ varsa eritip kullanabilirsiniz. Üzerinde çok az bir köpük kaldı. Çok önemli değil ama hazır almışken onu da alalım. Şu anda yağımız çok sıcak. Sütümüz de ılık, oda sıcaklığında. Öncesinde bu ikisini karıştırırsanız işinizi daha garanti almış olursunuz. Çünkü yağ bir anda irmiği kavurabilir. Böyle sıcaklık dengelensin diye bir karıştıralım. Parmağınızla dokunun. Çok sıcak olmaması lazım. Parmağınızı içerisinde tutabileceğiniz bir seviyede olması lazım. Şimdi karışım doğruca kuru karışımın ortasına doğru gidiyor. Kenarlardan ortaya doğru karıştırıyoruz. Bu bir kurabiye hamuru ama yoğurmuyoruz. Bakın kuru malzemenin sıvı malzemeyi emmesine izin verin. Asla bastırmıyoruz. Elimizi sokup yoğurmuyoruz. Neden? Eğer ki çok fazla bastırırsak, yoğurursak içinde gluten oluşmaya başlar. Bu da kurabiyemizin hamurunu çok sert hale getirir. Ağza dağılan bir kurabiye olmaz. Hiç kuru yer kalmayacak şekilde güzelce sürekli alttan yukarı karıştırıyorum. Tüm kuru malzemenin ıslanmasını sağlıyoruz. Her yerin ıslandığına emin olacağız. Ve işlem bu kadar basit. Yapmanız gereken tek şey birazcık özen ve dikkat etmek. Hamur gördüğünüz gibi güzelce nemlendi, toparlandı. Hepsi bu kadar. Şimdi üstünü kapatıyoruz. En az 2 saat. Sonrasında kontrol edeceğiz. Eğer yetmediyse 1 saat daha oda sıcaklığında bekletiyoruz. Sıra geldi mamulün dolgusuna. Ben bugün sadece ve sadece hurma kullanacağım. Çünkü şu anda evlerimizde bolca hurmamız var. Biz de sadece hurmalısını göstereceğiz. Ama sizler dilerseniz bu karışımın içerisine tarçın, kakule, mahlep, vanilya, portakal tozu, limon tozu ne isterseniz koyabilirsiniz. Hatta Travados'ta yaptığım harca şekerini çıkartıp birazcık balla karıştırıp onu daha böyle yumuşak bir hale getirip cevizli, fıstıklı, fındıklı harçlarda yapabilirsiniz. Ama ben bugün sadece ve sadece hurmalı göstereceğim. Hurmaların öncesinde çekirdeklerini çıkartıyorum. Hurmanın şu birleşme noktası var sapına. Orayı da mutlaka alın ki içerisine sert gelmesin. Sonrasında
Şöyle kenara doğru çekerek hemen bastırdığınız zaman çekirdeği dışarı doğru çıkar. Hurmalarımızı güzelce temizledik. Bunları bu haliyle şu anda mutfak robotuna koyarsak mutfak robotunun bıçağına yapışacaklar. Çünkü içerisindeki şeker sert halde, bunun güzelce yumuşaması gerekiyor. Bunu benmary'de yumuşatabiliriz. Hazır hurma püresi satılıyorsa onu da kullanabilirsiniz ama evde kendiniz de kolayca yapabilirsiniz. Şimdi üzerine streçleyeceğim. Şurada kettle'da su kaynattım, üzerine oturtacağım. Hepsi bu kadar basit. Tabii kettle üzerine yapmak zorunda değilsiniz. Ocağın üzerinde de benmary'de de yapabilirsiniz. Eğer evinizde mikrodalganız varsa 1 ila 1,5 dakika arasında mikrodalgada da yumuşatabilirsiniz. Birazdan kıvamını göstereceğim. Bir kıvamına bakalım. Evet, bakın ne kadar yumuşadığını fark ediyor musunuz? Yaklaşık 15 dakikada bu hale aldı. Sizin hurmanıza göre bu daha kısa sürede sürebilir, daha uzun da sürebilir. Şimdi bunu robottan geçiriyorum. Hurmanın şekerli yapısından ötürü robotunuzun bıçaklarına yapışabilir. Hatta sonrasında elinize de yapışacaktır. O nedenle öncesinde robotun bıçaklarına yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar zeytinyağı dökeceğim. Çok önemli değil, çok eşit olmasına gerek yok. Ve sağına soluna da gelsin. Daha kolay çalışacaktır makinemiz. Gördüğünüz gibi bir macun kıvamını aldı. Bu noktadan sonra ellerinizi pek değdirmemenizi tavsiye ederim çünkü çok yapışıyor. Önce kaşıkla şöyle güzelce sıyırın. Bu tarifin olmazsa olmaz ekipmanlarından bir tanesi de ülkemizde daha çok kömbe için kullanılan bu şekillendirici aparat. Neden bunu hemen aldım harcın yanına? Çünkü harcımızı şekillendirirken yapacağınız kalıbın ölçüsü çok önemli. Bu noktadan itibaren hurmanın içerisine elimizi doğruca sokarsak hurma elimize çok fazla yapışır. O nedenle birazcık zeytinyağı ile avucunuzu yağlarsanız kolaylıkla bakın artık hiç elimize yapışmıyor. Ölçümüzü ne belirleyecek? Dolgu ölçümüzü. Kalıbımızın derinliği. Ufak bir parça alın içerisinden. Birincisinde ölçüyü ayarladık mı aynı şekilde devam edebiliriz. Tam ortasına koyduk. Bastırdığımız zaman bunun içerisini dolduruyor. Demek ki bu ölçü bizim için doğru. Eğer ki çok az kalsaydı biraz daha büyük, aşırı derecede yukarıda olsaydı birazcık daha ufaltmamız gerekecekti. Bizim ölçümüz ufak bir misket. Sonuncu iç harcımızı da koyduk. Yaklaşık 15 tane çıktı. Ben yarım kilo hurma kullandım. Hamurumuzun olmasına daha 1 saat var. Ben biraz ortalığı toparlayayım, sonrasında geleceğim. Hamurumuz tamamen yağ çekmiş, irmikler yumuşamışlar. Bakın şimdi size kıvamını göstereceğim. Şöyle elinize aldığınız zaman bakın sıkıştırıyorsunuz ve üzeri düzleşiyor. Eğer ki elinize aldığınızda aşırı dağılma, kuruma halindeyse ve yağ daha çekmediyse biraz daha bekleyin. Yağ çekmesine rağmen hala elinizde dağılıyorsa, bu şekilde yapışkan bir halde değilse çok az oda sıcaklığına ya da hafif sıcak süt ekleyebilirsiniz. Her seferinde 1-2 kaşık ekleyip şöyle karıştırırsınız. O bir anda toplanacaktır. O kıvamı yakalayana kadar süt eklemeye devam edebilirsiniz. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Şimdi bu sefer de dışındaki kurabiyeyi porsiyonlayacağız. Bunu da yaptığımız hurmalardan birazcık daha büyük boyutta düşünüyoruz. Yine kalıbımızı kullanabiliriz ölçü için. Kalıbımızı dolduracak kadar olması kafi. Yaklaşık bir ceviz boyutunda. En başına porsiyonlarsanız sonrasında içerisine doldurması çok daha kolay oluyor. Ya da tek tek de yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Artık mamullerimizi doldurabiliriz. Hamuru elinizde sıkıştırarak yuvarlayın. Sonrasında içli köfte yaparmış gibi işaret parmağınızla ortadan deliyorsunuz. Hafifçe bastırarak, çevirerek ortada bir delik açıyorsunuz. Çok zorsa bu, eğer bunu yapamıyorsanız elinizde iyice düzleştirin, topu ortaya koyun. Sonrasında kenarlarından sıkıştırın. Birazdan onu da göstereyim size. Ortaya koyduk. Kenarları hafifçe kapatıyoruz. Hamurumuz oldukça rahat bir şekilde kapatıyor. Güzel bir hamur o açıdan. Hemen ters çevirin, elinizde tekrar yuvarlayın. Evet, gördüğünüz gibi mamulümüz hazır. Bunu bu şekilde hemen tepsiye koyup pişirebilirsiniz. Ancak kalıbınız varsa çok daha hoş bir şekilde olacaktır. Kalıba ters koyduk. Hafifçe bastırıyorum, çok fazla değil. Kenarlardan güzelce oturdu. Şimdi tepsime ters çevireceğim. Zaten bu kalıplardaki özellik şu ucundaki parça. Bu parça olduğu için kolayca düşebiliyor. Ters çevirdik, vurduk hafifçe ve gördüğünüz gibi mamulümüzün birincisi hazır.
Mamulleri yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye yerleştirdik. Hemen mi fırına gidiyoruz? Hayır. 1 saat oda sıcaklığında üzeri açık şekilde bekleyecek. Tüm nemi içerisine çekecek, üzeri birazcık kuruyacak. Son 15 dakikada fırınınızı 210-220 derece açıyorsunuz fanlı şekilde. Ondan sonra çok kısa sürede pişecek ve mamuller hazır. Sadece bekleyerek muhteşem bir kurabiye yaptık. 1 saat geçti, şimdi 1 saatte ne değişti? Onu göstermek istiyorum. İlk koyduğumuzda üzerleri biraz daha böyle parlaktı. Şimdi bakın irmikler yağ güzel çektiler. Pürüzsüz hale geldiler. Hamur iyice oturdu. Fırınımız 210 derecede fanlı ısındı. Fırından fırına bu sıcaklıklar değişebilir. Fırınınız çok fazla sıcak yapıyorsa 190 dereceye çekebilirsiniz. Aradığımız şey altının ve kenarlarının güzelce kızarması. Bir 7-8 dakika sonra tepsimi 180 derece çevireceğim ki her tarafı eşit derecede kızarsın. Şimdi fırına gidelim. Fırınımızı kapattık ve mamuller hazır. Hemen yemeğe hazır mı? Değil. Bakın şimdi kenarını göstereceğim. Bu arada renkleri muhteşem. Aradığımız renk bu. Biraz kehribar, sarı, koyu renkler. Şu anda hala bakın şu anda dışındaki o muhteşem kurabiye katmanı hafif yumuşak. Oda sıcaklığında bir 15-20 dakika beklesin, dışı sertleşsin. Sonra servis edeceğiz. Gördüğünüz gibi sonuç ortada. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Hurma tekrar kendini bıraktı fırında. Ve damakta adeta böyle bir karamel etkisi yaratıyor. Dış katmandaki o irmikler daha çıtır bir halde. Üzerine biraz da pudra şekeriyle muhteşem bir mamul oldu. Dilerseniz bunun içerisinde dediğim gibi ceviz, fıstık, hatta kuru incir bile kullanabilirsiniz. Bence bu tarifi mutlaka not edin. Videoyu beğenin. Ve hala abone olmayanlar. Çok basit bakın. Ben konuşurken bile pat bastınız ve abone oldunuz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.